sözler. Eğitime inanma. Güvenli Sürüş Akademisi'nde altın madalya. Olmak istemezsen gelirlerse gidersin. Haydi hep beraber. Merhaba hocalarım. Merhaba. Merhaba Sayın Canik Ligil. Bugünkü Merhaba. konumuz nedir? Bugünkü konumuz kanalı nasıl ele geçireceğiz? Şimdi Hitler'i gördüm. bu kanalın starları kapıştılar biliyorsunuz. Öyle mi? Beyefendi Hitler filmi yayınlıyor ESG namına. ESG ne yaptı? O da bir karşı atakta bulundu. İki ukala kapışırken kanalın dibinden bunlar biz alacağız abi. Bitti yani malı. Öyle. Ya HDMI'yi Excel'lerden ayırt edemeyen adam nasıl kanal ele geçirecek abi? Yapma Allah aşkına. Ama sen şeyi güzel yapmışsın. Çin balı bu telefon. Güzel çekiyor. Bir şey rica edeceğim hepimizden. Lafa girmeden evvel bekleyelim abi. Evet. Sonra mailiyorum ben onları. Birbirimiz. Üst sotunu alıyorum. Gerçi seyircilerimiz için paylaşayım. 4 kanal veriyoruz biz kendisine ama tembel olduğu için o 4 kanalı ayırmıyor sayın seyirciler. Tekrar ediyorum. Bu 4 kanalın 4'ü de kaydediyor bizim çakışmalarımızı, sen merak Ama etme. kısarsın ya. Abi çakışıyor diyorum, çakışıyor. İşte o neden oluyor biliyor musun? Omni mikrofon kullandığımız için Hay oluyor. Allah. Anlatamıyorum. Fiziki olarak çakışıyor. Yani zaman senkron olarak. Evet. Sen konuşurken ben de konuşunca sen İşte, istediğin kadar ama ayrı kaydet. Sağır olsa öbürlerini almayacak. Tabii. Directional olsa. Evet. Yahu Kabul etmiyor ya. Adam Berkeley diye saygı duyuyoruz ama. estağfurullah. Ya peki ya bu omnidireksiyonel lavalyelerin ezici bir ağırlıkla kullanılmasının sebebi ben miyim? Bu dünya beni mi dinliyor? Bu kanalda en çok uğraştığım mesele bu. Biliyorum. Hareket ettiği zaman insanlar directional'lar sorun çıkarıyor. Çünkü Evet. ağzını biraz Evet. çevirse. Hele o küçükleri var ya. Evet. Ama oturan insanlar için kötü değil. Orada bile işte sorun çıkartıyor. Çünkü birazcık şöyle eğilse hemen kolerasyon oluyor. Biraz Tabii. bilmem ne oluyor. Burada şunun içine attın ya. O önemli oranda dışarıdaki reverberasyonu epey bir şey yapıyor. Benim de anlatmaya çalıştığım şey demin. Ne ha? Yok bir şey yok. Yani Kardeşim günlerce motor konuşuyorsunuz. Şurada biraz da ses Doğru konuşuyor. vallahi. bu arada Bugünkü konumuz ses ve görüntü hizmetlerinde önemli olan. bu arada motorda kullanımlar. sesten de bahsedelim. Bazı motorlar Bahsedelim. çok gürültülü. Evet, karşıyız. Egzoz sevilen bir şey. Mesela şu elektrikli motorlar nasıl olacak? Merakla bekliyorum ben o anlamda. İşte bir ses Üstüne falan giden bir şey. olacak herhalde. Evet, motorlar çok sesli. Çevreye çok rahatsızlık veriyor. Evet ya. Bazıları bir de özellikle diye bir şey oluyor. Bir de evet yani motor sesli bir de dili Gene gaza o- basarlar. Var olmayan dişileri etkileme sanatı adlı eserimizde. Evet. Ya bir de bir dişi bundan etkilenmiş midir abi yani? Hiç zannetmiyorum. Yani. İsrar edilirse bulunur da. Bir Hani ümit. Hayır yani yaptın zaten gittin oğlum. Kadın geride kaldı yani. Zaten İleride tekrar durup geri önemli olan gelmen bir şeyi lazım. etkilemek değil, kafayı çevirdi. hayır bu dakika bunu Aslında yapanın da farkı bu kendisi de farkında değil ki. Olmayan dişileri etkilemeye çalıştığını. O mekanizma alttan çalışıyor. Anladım. İstiyoruz ki biz biraz motorun dangırtısını, dungurtusunu bir hissedelim. Hani ben de egzoz seven bir insan olarak ben motorun üstünde duramıyorum ki ya. Dışarıdaki ne yapsın yani? Evet aslında insan kulağına da zararlı galiba. Ha, İnsan kulağına güzel bir de kafan şişiyor abi. İşte evet onu diyorum. Oo. Kullanana da zararı var. diye devamlı bir şeyin üstünde. Hatta bu kaskların speklerinde gürültü seviyesi de yazıyor. Abi galiba. hiçbir kas o gürültüyü hiç Ama kesemez merak kesemiyor. etme. Tıpa kullanıyoruz. Evet. Onların da çeşitleri var. En çok kullandığımız 3M'in tıpaları var. Çok yaygın kullanılıyor. Evet. İşte böyle turuncu şeyler. Şu noise cancelling kulaklıklar işe yarıyor mu? Yaramıyor. Yani küçüklerini böyle takanlar var onlara. ama Var da abi onun kaskın üstüne onu takmak evet. kullanınca o acı bir iş. Yani Bir de şöyle noise cancelling'lerin gürültü yok etmeyi yapabilmek için gürültüyü duyması lazım. ekstra gürültüyü duymasını sağlayan mikrofonları var küçük küçük. Evet. Pek göze gözükmez onlar. Şimdi sen o kaskı giydiğin anda o mikrofonları kapatmaya başladı diye feedback yapıp ötmeye başlıyor. O yüzden kaska da entegre edilmiş kullanışlı bir noise reduction şey Yok. bilmiyorum. Zaten bu gürültü giderme işi esasen uçaklarda öyle bir gürültü var ki. Tabii. O zaman- Rahat ettim ama en son uçak yolculuğunda. Abi dur o senin uçağınla Pervaneli- bunların bahsettiğim Tabii, uçakların pek alakası yok. Helikopterde falan da öyledir. ya. Tabii. Helikopter falan yıkılıyor. Ben savaş uçaklarından bahsediyorum. Ben Mançurya'yı bombalayacaklar bilmem nereden kalkıp 20 saat böyle diye bir şeyin içine gidiyorsun. Bildiğim kadarıyla uçaklar için zaten bu gürültü giderici başlıyor. Esas oradan çıkıyor yani 60'larda 70'lerde ortaya çıkmaya başlıyor. Kulaklık çok pahalı savaş uçaklarının kasklarında yapılıyordur.
Ama yani şimdi motorcu nasıl alsın? Bir de tabii etrafı duymamak ayrıca sorun da yaratabilir. Oraya geleyim. Tabii. O sanıldığı gibi olmuyor. Yani öyle düşünüldüğü gibi etrafı duymuyor değilsin. Geliyor yine evet. Böyle basit bir deneme önereyim izleyenlere. Standart bir Türk eğlence yerine gidiniz. Standart bir Türk eğlence yerinin en büyük özelliği sesin Ayarsız 10 üzerinden Yansıması. 11 derece açılmış olmasıdır. Yani kulakların kanar abiciğim. Bu standart yurdum eğlence merkezine gittiğinizde kulaklarınızı tıkarsanız ses tesisattan çıkan sesi daha net ve daha ayrıntılı duyabildiğinizi fark edeceksiniz. Sesin de fazlası volüm olarak. Her şeyin fazlası olduğu gibi. Biz niye güneş gözlüğü takıyoruz abi? Işık iyi bir şey değil mi? Yani daha iyi görmemiz lazım. Bir süre sonra gözün kör oluyor. Niye? Çünkü sensörün algılama eşiğini aşıyorsun ve klip ediyor. Kesiyor üstün sinyali. Ay, kulakta bir de geçici sağırlık ve sonra da kalıcı Kalıcı sağırlık ve Sana oldu kalıcı mu? çınlama daha da vahimi. Evet. Kalıcı çınlama. Ha, okey. Onun ilacı Var. şeyi yok. Kalıcı çınlama mı var? Evet. Oo çok evet. Yaklaşık 10 yıldır. Şöyle test sinyali duyuyorsunuz bir tane. Devam. 1 kilohertz. 1 kilohertz, 10 kilohertz, 10 kilohertz. Geçmiyor mu? Geçmiyor. Geçmiyor. Bir şey yok. Bilinen bir Neden tedavisi oldu? yok. Askerlikte biraz silahla atış yaptık. Bir de motosikletten. Arkadaşlar muazzaf yani paralı asker falan değilseniz, mesleğiniz askerlik değilse lütfen gidip de askerde dağından Ben bir silah atmadım. atmayın. Ben atmadım. Herkes Ben öyle alay değilim. etti. Birincisi Bana mesela sordular. Seçmeliydi çünkü. Hani isteyenler ateş etsin, isteyenler dinlensin, isteyenler güneşlensin. Tamam uzun dönem yap. Ben ateş etmeyi seçtim. Sen uzun dönem yap. Çok Askerlik diyorum, klökmek demiyorum. Bu arada gözünü kırpmadan adam vurmak oymuş biliyorsunuzdur. Evet, Yani o sese rağmen gözünü kırpmayan adamlar varmış. evet. Ama çok daha gürültülü silahlar var. Onlarda millet nasıl sağır olmuyor? Sağır oluyorlar. Abi. Oluyorlar. Oluyorlar. Sen Tabii. üzülme. Yani kulağı duyan topçu diye bir şey yok. Yok topu demiyorum ya. Yani kulağını kapatsan da Yani sağır o oluyorsun. bizim- Öyle bir basınç var ki. Seninkiler hangisiydi? Kırıkkale. G3. Ben bir kere attım Yüzlerce hayatımda kere pişman atarsan, oldum zaten. Çok ses oluyor. Bir de motosiklette bir gün pistte 3 motor arka arkaya gidiyorduk. Ve ben aceleden kulak tıpalarını takamamıştım. Yan yana böyle çok yakın giderken ses böyle katlanıyor. Benim egzosumun sesi onunki yani böyle dayanılmaz bir duruma Ha, gelmişti. sen yarıştın mı? Bu yarış değildi, bir eğitimdi. Yani bırakamıyordum da çünkü hani imtihan gibi bir şeydeydim. O gün bugündür çınlıyor. 10 yıl oldu. O gündür bugündür çınlıyorum beyefendi Evet, diyorsun. maalesef. 18 yıldır takıyorum. Takmak lazım. Dediğim gibi bu iş güneş gözlüğü gibi çalışıyor. Ha, Yani sen gündelik şeyde de mi Her takıyorsun? şey, her şey. ya Ben de şehir öyle. içine takmıyorum doğrusu. Ben Skuterla takıyorum. giderken takmıyorum. Kaskım yeterince gürültüyü bana göre alıyor. Kulaklık tıkacı takmanın gibi insanlar ilk başta haklı olarak kornayı duymam diyorlar. Halbuki yani özellikle otoban gibi bir yerde ki motor gürültüsünü boş ver, egzozun olmasa dahi. Öyle bir rüzgar gürültüsü var ki zaten her ne duyabileceksen o rüzgar gürültüsü onu yok edip götürüyor yani. Tıpkı çok parlak bir güneşe bakıp hiçbir şey görmemek gibi bir şey bu. Dolayısıyla bunu takınca sesleri duyabileceğin seviyeye indirdiği için sen daha rahat duymaya başlıyorsun. anda- Kulağını tıkadığın için. Güneş gözlüğü gibi yani. Esas sıkıntı rüzgar sesi. Evet. Son yapılan araştırmalarda bisikletçilerin de bundan zarar gördüğünü ortaya koyuyor. Bu devamlı rüzgar sesi kulaktan geçen de duymayı kötü yönde etkiliyor. Üzüldüm senin durumuna. Evet böyle. Sana Şu anda bir idare edebiliyorum. İçeriden bir noise cancelling lazım. Keşke. Abi daha bulamadılar. Tinnitus. Kulağa dokunamıyorlar evet. Bir sürü şeyini iyi kötü hani yarım yamalak Yok. hallediyorlar ama tinnitus'e bir şey yapamıyorlar. abi. Sistemi açamıyorlar ya kapalı ya. Sinirsel de bu galiba yani. Çünkü işin içine anladığım kadarıyla bir sürü duyumuzun oluşturulmasında beynin kendisi de yani tıpkı nasıl kameralarda mesela işte elektronik stabilizer var. Beynimizde elektronik stabilizer'ın kralı var. Evet evet. Tabii. Yani öyle böyle değil yani. O zaten bozuldu mu düşüyorsun bir anda. Yanlış bilmiyorsam da korteksin önemli bir bölümünü yani bayağı büyük bir bölümünü görsel alan oluşturuyor. Bu inşa ediyor aslında. Bugün anlayabildiğimiz kadarıyla. 45 dakikalık bu girişten sonra şimdi ne problem? Hakikaten ya. Şimdi Oh çok iyi geldi. konumuz neydi? Hatasız motosikletçi Hocam olur mu? benim yüzümden oldu özür dilerim. Konuyla ilgili bir giriş yapmış olduk aslında. Notlarımıza bakıyoruz efendim. Hatasız motosikletçi olmaz konusunun sorunlardan bir tanesi. Nedir? Kulak tıkacı takmamak. Evet. Konuştuğumuz üzere. Bravo. Kulak tıkacını lütfen takın. Ben de Özellikle takmıyorum bak. Uzun seyahatte yani uzun süre bu rüzgara, titreşime vesaire Evet. maruz kalınacaksa kulak tıkacı Kesinlikle. takmakta Mesela fayda var. İstanbul'da işte şu anda Gümüşsuyu'ndayız, Taksim'deyiz. Buradan karşıya geçeceğiz. Göztepe'ye gideceğiz. Takın. Bence Bunların çünkü kümülatif etkisi de oluyor Kesinlikle. doğru. Kesinlikle. kulaklara.
görece yan sayılabilecek bir hatayla girdik. İşte notlar almışız. Efendim işte motosikletçiyle şu hatalar, bu hatalar falan filan diye. Notlarında şunu unuttuğumu fark ettim bu şekilde girince biz programa. Nedir? Motosikletçinin gevezeliği ve konuya odaklanamaması kendi aralarında oturduklarında. Özellikle adı F ile başlayıp Uat'la devam eden. Bu atla bir Evet. Evet. Bir dakika konuyu dağıtan sensin. Dağıttırma. Showrunner değil Allah. misin kardeşim? Ben tiran mıyım senin gibi? Evet abi, notlarınıza göre Evet, kendini notlara göre. geliştirmek yerine motora gereksiz masraf ederek Aslında motora gereksiz masraf etmeyi de boş ver. Kendini geliştirmeyi. En ihmal edilen şeylerden bir tanesi motosiklet. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle öyle. Pistteki işte California Superbike'la ilgili bazen konuşuyorlar. Arkadaşlar geliyor. Abi gideceğiz ama çok pahalı falan filan. Tabii olabilir. Evet. Günümüz Türkiye şartlarında ucuz şeyler değil bunlar. Fakat daha sonra adamın mesela üstüne bakıyorum. İşte mont en iyi, en pahalı marka. Motoru görüyorum. Yani motor gayet iyi bir motor. Yani üstündeki hani egzozlar, efendim, aksesuarlar, şunlar bunlar ne varsa takılmış. Şu 3-5 CSS alır yani. Ya bu alır Aksesuarlar. ki nasıl alırım? Yani. Ama o motoru satınca bütün onlar gidiyor motorla. Halbuki kendine yaptığın yatırım Aynen. senle devam ediyor. Aynen. Ama nedense onu böyle inatla o çok pahalı diyenler var. Geliştirmekten korkanlar var. Heh, oraya Yapamayacağım abi ben herhalde. Ya da her türlü imkanı olup şimdi orada birçok kalabalık var. Hani yani benim de belli bir yerim var. Orada şimdi biz yani bilmiyorum ki böyle yok mu özel ders falan diyen de var. Hocam bir de bir sürü motoru varken gereksiz yere gidip başka motor alanlar varmış. Onlara ne diyorsunuz? Onlar abi... Beni mi kastediyorsun? Yok. canım. Estağfurullah. Yanlış bir adamdan bahsediyorsunuz. Yeni motor almışsın galiba. O Evet. bizler için o evet. şeyi arıyor. The Ultimate. Fuat abi sağ olsun onun sayesinde bütün güncel motorlara biniyoruz. Daha, Evet, daha ne evet. yapacağız? Biraz da oynamasak Ama bindin biniyorsun. İlk Ya- aldığı gün binebilirsen işte tamam. biniyorsun. Sonra pişt gitti. Neyse. Ya. Bu özel motorcunun hatalarına başka 2 program ayırırız. Genel motorcu hatalarına. Genel girersek- motorcu hataları. Şimdi ya bak demin güzel bir şey parmak bastın. Bir kısmı ne diyor? Ne gerek var diyor. Ne gerek var diyor. Bildiğini düşünüyor. Ya da oraya çıkıp ya hiç kimse pistte veya motorda kimse anasının karnından öyle fırlamadı. Tabii. Yani herkes bir öğrenme süreci geçirdi. Zaten bitmiyor bu. Yani öğrendim bitti artık falan var mı öyle bir şey yok. Tabii ki yok. Her çıktığımızda bir şey öğreniyoruz şanslıysak. Ama işte bunu şey yapmayan abiler var. Şöyle bir gözlemim oldu. Bu birinci programda da anlattım işte. Ya ben motosiklete başlayacağım. Nasıl eğitim, nasıl öğreneceğim bu işi derken işte getirdiğimiz yabancı bir eğitmenden başladık. Evet. Sonra ya biz de bari bir eğitmenlik yapalım da hani etrafa faydamız olsun. Evet. Artı o zaman öğrendik ki hani öğrenmenin de en iyi yollarından bir tanesi öğretmekmiş Evet. diye de doğru. bir şeyle karşılaştık. Böyle böyle eğitmenlik de gönüllü olarak yapmaya başladım ve bu Senin eğitmen bildiğim kadarıyla birçok var. farklı şeyler ama nedense hiç takmıyorsun. O madalyaları, sertifikaları, işte yıldızların falan. Hiç yok. Apoletler falan. Ha? Tabii tabii. General de Gaulle gibi takılıyor. Tabii. Var öyle dolaşanlar. Tabii Bildiğin var gibi var değil. tabii. Öyle mi? Tabii. Ya ben motora köpek balığı dişi falan filan takıyorum. Öyle şeyler. Naif bir arkadaşınız yani. Bir günlük eğitimin yarım gününde kendinden bahseden eğitmen varmış. Ha, neler var neler Ben var. öyle bir eğitmenim ki işte şöyle böyle günün ikinci yarısında yemekten sonra tamam şimdi işte eğitime geçebiliriz falan. O da bir nevi pazarlama Taktiği. taktiği. Yani kişisel arızanın dışında yanı sıra. Evet. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Söyleyeceğim lafa geri döneceğim de. Öyle çok da mütevazi olursa bir kısım öğrencimiz, öğrenci adayımız özellikle o işte Evet. maddi kaynağı yerinde olan insanlar bu da ucuzmuş. Hani süpermarkette aynı kalite şampuan biri pahalı olsun, biri ucuz olsun. Gidip pahalısını nasıl bu daha kaliteli demek ki pahalı olduğuna göre hesabı alanlar var. Ne ile karşılaştığıma geri döneyim eğitim seansları sırasında. İnsanların bir kısmı almaktan çekiniyor. Birinden bir şey almayı, birinden bir şey öğrenmeyi bir nevi alçalma, bir nevi zayıflık, aciziyet gibi algılıyorlar zannediyorum ki. Bu tabii abi biraz sizin çevrenizdeki şeyden kaynaklanıyor. İnsan tipinden diyor. Şimdi Evet bizim çevremizdeki insan tipi Ya- genelde kont tabir yani ettiğimiz ondan özetle. kaynaklanıyor. Yoksa Ha, başka bir yani Ben kent- başta bir 3 harf şey yaptım ama. Tamam doğru da Gözüm şimdi yandı hani ya. kanala zarar veriyoruz bir de ihtar aldırmayalım yani.
Kim diyecek? Beni kastetti o herif. Ne diyecek? White bilir o. Turk. Evet. Ya tabii biraz işe geç başlamış kişilerde bu olabiliyor. Bir de şuradan Gençler da inşallah böyle değil. İnsanların eğitime olan isteksizliğine biraz da şuradan da hak veriyorum. Biz eğitim diye ne yazık ki bir takım bakkal defterleri ezberletilmeye çalışıldı bize. Eğitim diye biz bunu gördük. İşte canını kurtarıyorsun. 20 sene sürünüyorsun. Cem Yılmaz'ın dediği gibi bir 20 sene de hayatta kalabilmek için onları unutmaya çalışıyorsun. Geliyorsun 35-40'ına Türkiye şartlarında bir motosiklet alacak hale geliyorsun. Sonra amcanın biri dikiliyor tepene. Efendim şöyle yapınız böyle yapınız diye bir de baş öğretmen edalı oluyor ya genelleri. Senin bıktığın tarih öğretmeni gibi konuşmaya Ha. başlıyor. Abi Halbuki o çok zaman- kolay bir şey bu. Yani Evet. bu kadar Dandana kan büyütecek bir savaşı. şey yok. Evet. Evet. Dandana Kan Savaşı'nın tarihçesini anlatıyorum. Dandana kan. Biz öyle olmamaya çalışıyoruz. Eğer öyle oluyorsak bunu da lütfen sesten şikayet ettiğiniz kadar böyle şeyleri de lütfen bize bildirseniz seviniriz, makbule geçer. Neleri hocam? Tavırlarımızda böyle hani siz de baş öğretmen gibisiniz kardeşim. Var onu diyenler gördün mü? Öyle mi? Ben görmedim ben doğrusu kendi ama. bizi programı seyrediyorum hiç öyle gibi Yorumlarda değiliz görüyorum bence. bazen ama o hep olur yani. Motosiklet eğitiminden aldığım deneyimlerden yola çıkacak olursam. Eğitim güzel. Herkes alsın. Şunun çok avantajını gördüm. Hız algısı sonradan edinilebilen bir şey. Gelişen Tabii. bir durum. Bu şu demek değil. Yani binelim motora. Oh çok hızlı gidelim. Hız algımız gelişsin ve böylece rahat edelim. Öyle bir şey de yok. Demek istediğim şu. Hız algısı geliştikçe yani hıza alıştıkça motorun normal sürülebilir şartlarındaki hareketlerini daha kolay insanlar kontrol edebiliyorlar. Çünkü o anda hızdan dolayı birdenbire panik durumu yaşamıyorlar. Evet. Bu isterse hızınız çok yüksek olsun, isterse şehir içinde yavaş olsun. Hızla ilgili bir problem kalmayınca motosiklette ya da onu aza indirince daha çok motorun kontrolüne, ona da alışınca o da ortadan gidiyor. Kesinlikle. Ve etraftaki şeylere dikkat etmeye başlıyorsunuz. Bu şu demek, manzaraları seyretmek değil, sürüş esnasında her şeyiniz rahat, hiç frene basmadan, azıcık frene dokunarak, normal gaza basarak, normal trafikte daha rahat ilerlenebiliyor. Dolayısıyla Tehlikeleri daha rahat görebiliyorsunuz. Çünkü Aynen artık öyle. beyniniz o demin anlattığın şeylerle o kadar meşgul değil. aynen öyle. Dolayısıyla tavsiyem eğitimler esnasında herkes kendince bir eğitim alsın ama hız algısının da geliştiğini unutmasınlar. Ona Sen ve dikkat etmek motor lazım. arasında bir sıkıntı olmuyor. Motordan korkmamaya başlıyorsun ama Evet. o hız trafik gerçek dünya şartlarına göre fazla olmuş oluyor. Evet. Bilgisayar oyununda işte 8. seviyeye çıkmış oluyorsun. Ama Ama tek etraf hala canın var. tek canı var ve etraf hala level 1'de. O hızlarda motora müthiş hükmediyor olabiliriz. Süper kontrollü gidiyor olabiliriz ama Ta ki karşımıza bir şey çıkana kadar. karşımıza bir şey çıkana kadar koyun sürüsü, balkondan düşen çocuk, halı, Evet. işte öndeki kamyondan uçan koltuk, Benim modada önüme diferansiyel abi. Düşer. arabadan. Evet. Arabadaydım Allah'tan ama maalesef Ha. römork çekiyordum. Çok Römork güzel. bir tarafa kaçmasın diye. Eyvah eyvah. Yunanistan'da Diferansiyelin şaft üzerinden düştü geçmek ya. zorunda kaldım. Of. Şaft düştü Yunanistan'da önümüze. Arabanın arkasına sıkıştırmışlar. Bir hurdacıdan almışlar gidiyorlar. Ama epeyce ileride biz gördük Evet. düştüğünü. Tamam yavaşladık, açıldık, geçtik ama daha yakın olsak olsaydın tabii. Bana böyle kamyonetten taşınan vatandaşın koltuğu uçmuştu temde. Boru döşüyorlarmış. O arabaların arasından, apartmanın içinden tut şunun ucunu döşeyelim abi gibi. Vop diye bir boru çıktı yola. kapanan kapı gibi yani. Evet fıt diye çıktı. İşte durduk Allah'tan. Sayın Cenk İlgil'e soralım yeri gelmişken. 50 ila 70 kilometre arasında durma mesafesinde çok fark olur mu sizce? Manyak gibi fark olur. Şöyle artıyor. 50 kilometre hızla giderken bir yerden geçince frene basmamız isteniyor ve bütün freni yapıyoruz, duruyoruz. Burayı da sıfır noktası olarak işaretliyoruz. Evet. Durduğumuz yeri. Diyorlar ki 70'le gel. Yerde Gene fren aynı yap. yerde frene bas. Bu sefer de 70'te fren yaptığında nerede durduğunu işaretleyeceğiz. Dur tahmin edebilir miyim? Evet abi. 15 metre fark vardır. Daha vahim bir şey var. Ama o 25 metreden daha önemli bir 70 şey. ile fren yaptığınızda 50 ile fren yapan motorun durduğu yere geldiğinizdeki hızınız 50 kilometre. 50 kilometre. Ha. 50 kilometreyle hiçbir yere vurmak istemezsiniz arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz çarpışma testleri hep 50 50 ile kilometre. Bir falan dakika, o yapılıyor. Tabii. Pardon biliyor. bir dakika o bahsettiğin şey araba. Tabii. o Yani araba, bahsettiğin evet. şey Arabalı yani çarpış- özel emme bölgeleri olan, senin çelik kafes içerisinde öpen, okşayan, Ya işte patlangaçlı şunu emniyet düşünüyorum. kemerleri, özel hava Ya yastıkları ne- olan bir şeyde sen 64 Evet. kilometreye kadar Evet. Abi hayatta kalma garantisi vermeye çalışıyorlar cam sana. kapıya vuruyorsun kendi yürüme hızınla. Evet. Darma duman oluyorsun yani. Ya. Daha ötesi var mı bunun? Evet.
O andaki hızın nedir senin? Herkes YouTube'da seyretmiştir çarpışma testlerini, arabaların. Ya. Böyle pof diye vuruyor, her şey dağılıyor. Bir tane Bir şey de var, 180 var, ile var. yapılmışını seyrettim. 180 ile beton bloğa çarptırıyorlar arabayı. Abi Oo. akordeon Şöyle bir şey oluyor işte. Yani. yok oldu. Bak uçak yok oldu diyorsun ya, araba yok oldu ya. Ve ceset yakışıklı olmuyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani arta kalan bir takım sulu et parçalarını toplayabildikleri kadar topluyor. Ben motor alırken çok böyle korkarak almıştım. İyi etmişsin. Bilge bir dayı vardı. Dayı de diyorlardı hatta ona. Bizden bilgi olmasın. Estağfurullah. İlker dedi 60'ı geçme dedi. Bir süre. Doğru demiş. Doğru dedi, evet. Ama 60'ı geçmeyecekseniz de çok da böyle hani temememe çıkmayın bu arada. Tabii. Tabii o da Çünkü şey. orada 60'ta Ben gitmek hala de bu tehlikeli. arada scooter'la ne köprü yoluna ne teme çıkmamaya çalışıyorum. Tamam öyle, Bir öyle arkadaş- uygun görüyorsan öyle yap abi. Yani Çünkü orada zayıf hissediyorum kendimi şeye göre. Diğer araçlar çok... doğrudur. Olabilir. Ya o da bir alışma meselesi. Evet. Senin İşte orada alttaki scooter on- orada on- idare eder, yaşar yani. 10 yıl oldu ama yine de... Abi tercih etmiyorsan Çok, etmiyorsun. çünkü demektir. ortam çok stresli ya. Özellikle E5. Doğrudur, haklısın. Öyle. Haklısın. Hiçbir itirazım yok. İstersen 20 sene kullanıp gene de diyebilirsin ki kardeşim ben buraya çıkmak istemiyorum. Evet, bir şey var. İstemiyorsanız bunun şeyi yok yani. Ben bunca senedir motor bak ne güzel işte. Harika bir örnek. Bak 10 senedir scooter kullanıyor adam. Ve diyor ki abi diyor ben ve üstelik severek kullanıyorsun onu da biliyorum. Diyor ki ben abi TEM'e E5'e çıkmak istemiyorum. Çıkmıyor. Nokta. Çünkü öyle bir yönetmen arkadaşımızı da kaybettik. Buradan tekrar şey yapalım. Seyfi Abi, Teoman vardı öyle evet. E5'te. Gitti. Köprü deyince köprüden geldim. Orada en çok karşılaşılan şeylerden bir tanesi bence hata ama önde giden beceriksiz motorcunun ki bunlar emniyet şeridinden gidiyorlar. Emniyet şeridinden gidilir tartışmasına hiç girmiyorum burada çünkü o büyük bir tartışma. Ama İstanbul'da gidiliyor. Belli bir lazım. hızda gitmek Tabii canım. lazım. Kaptırıp gitmeyeceksin abi. Önünüzdeki adam yavaş gidiyor olabilir. Evet. Becerileri düşük olabilir. Evet. Orada olmayan sizin kadar bence hakkı var. Yani Evet. Tabii. çünkü orada Tabii. bir line olarak gidiyorsunuz. Evet. Şimdi o adamı sıkıştırmaya, itmeye, Geç abi Har- solundan açıl geç. solundan geçilecek yer pek olmuyor abi. Adamı idare edeceksiniz. belli bir yere. Evet geçemiyorsan da idare edeceksin. Aynen Bir dediği de gibi. mesela ben adamı idare ederken benim arkamdan Oo. gelen adamın beni idare etmeyip adamın beni de geçip adamın Evet. kıçına girmesi de bambaşka bir şey. Hiç hoş olmuyor. Evet. Bazen kendimi tutamayıp onları yakalayıp kasklarına vuruyorum. İyi yapıyorsunuz. Ne yapıyorlar o zaman? Şaşırıyorlar. Şu M12 gibi. Hoş değil tabii. Dakar'da yarışıyorlar biliyorsunuz. Daha az becerikli bir arkadaşı gidiyor önde. Bu herif yaklaşıp çatak diye kafasına bir tane ama 200'de falan gidiyorlar o sırada çölde. E5 ve köprü deyince hakikaten ben de onu söyleyecektim. Arabalar değil artık motorların yarattığı bir stres ve Evet. dehşet ortamı da var. Maalesef yani bu motorcular, arabacılar apayrı tarlalarda yetişmiyor. Evet. Aynı insanlar, Aynı kalite. aynı kalite Ya insanlar. Gültepe'de kaldırımda herif 40'la gidiyor Hah, ya. evet. Ters yön abi. Ya. Yani Evet. ne yapılır buna ya? Yani Yani ona neler öldürmek yapılmaz. istiyorum herifleri. Bak Tabii. resmen O burada kendi ilan ediyorum. imkanlarıyla ölüyor zaten. Sen Yani hayır ama insanlara zarar verecek abi. Yani. Bence kendileri ölmesi çok yani iyi de bir şey. Evet, o hayırlı olabilir. Doğal seleksiyon, evrim için. Tabii canım. Bence Evet, gerekli. kaldırımda Çünkü- ters yönde Tabii. 40'la gidiyor herif. Ya. Abiciğim o elimine oluyor. Eleniyor kendi imkanlarıyla. Ama işte- Ölmesin tabii de insanımızın Ölmesin tabii, bilinçlenmesi lazım. Yani Yani Sonuçları motora düşünmüyor yaptığı, kimse. arabalara yaşattıkları olur şey değil. Ve bundan hepimiz zarar görüyoruz. Ve- Belki dünyada da buna benzer şeyler var. Fransa'da da duydum, Bu evet. kadar zorlamamak lazım. Fransa'da korkuyorlar. Kızgın motorcular diye bir motorcular grup var. Ama orada yazılmamış kurallar da var. İşte nereden sollanır, ne yapılır. Motorcular da genelde daha bilinçliler ve bu kadar abuk sabuk şeyler yapmıyorlar. Ama ben de görüyorum. Tartışmalar oluyor, şu bu oluyor ama bu kadar değil. Yani motora biniyoruz diye emniyet şeridinden gitmemize göz yumuluyor şu anda. Mesafe Memnunum yok bundan orada. ama bunu bu kadar suistimal etmemek lazım. Evet. Diğer motorcuları da suistimal etmemek lazım. Hızlı yani orası bizim hakkımızmış gibi böyle deli gibi gitmeye hiç yani Kesinlikle. şey yok. Çok tehlikeli. Bir saattir çekim yapıyoruz. Kırpla kırpla o yarım saat inecek. 30 dakikadır konuşuyor olacağız. Daha da konuşuruz bıraksan. Bir Evet. hafta da konuşuruz. İnsanlar nasıl davranmalı, ne yapmalı, ne etmeli, hayatta şöyle mi olmalı, böyle mi olmalı falan filan. Aslında dönüp dolaşıp görebildiğim iş bir tane önermeye geliyor abi. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de etrafına öyle davran. Bu kadar basit. O bilinç çok Eğer yüksek. mazoşistsen bu tamamen senin sorunun. Bizim değil yalnız Yok, lütfen.
Öyle düşünmüyor onu yapanlar. İlk bence öğretilmesi ve aslında Ama bilmemiz şey- gereken şey bu. Ama Çok zor yüksek bir şey seviyeden bu. bahsediyorsun Evet sen. yani. Niye buna yüksek gelmek abi? çok zor. Şöyle herif yani gitmek istiyor herif. Başka hiçbir ötesi yok o düşüncenin. Yani ben diyor herif. Benim önceliğim var. Ama bunu da anlıyorum. Bu deniz anası ruh zenginliği oluyor. O zaman deniz anasının hak ettiği bir hayatı yaşayacaksın demektir. Sonra Abi, da kusura bakmayın ben yani. niye öldüm de diyemeyeceksin Evet. öyle bir anda. Yani Arabayla da trafikte onunla bununla tartışmak çok tehlikeli. maalesef. Ama motora binerken O- arabalara kafa tutmak, O da- etmek O tam şey yani. yani Hiç gerek Evet konu abi. şey değil. Lan zayıfsın pozisyon. abi. Acaba Evet, diyorum zayıf Hollywood pozisyondasın. filmlerinden falan mı etkileniyorlar? Çünkü Neyden? Hollywood filmlerinden. Olabilir. Biz motor manyağız diye bizim dikkatimizi çeker. Çok ilginçtir. Bu kadar teknolojiye rağmen bir sürü şu güncel filmlerde de motor sesleri, yani motorun o markadan o ses çıkmaz. Mesela 2 silindirli motordur o. 4 silindir motor sesi konmuştur. Hala günümüzde bunlar çok oluyor. Nedendir bilmiyorum. Buna kıl oluyoruz. Havalı. Şey değil ama Çünkü gerçekçilik kaygısı yok sinemada. evet yani o var. Etkili falan. olma kaygısı. Herhalde. Ve işte ne bileyim motorlar arabaları kovalar bilmem neleri Ya kovalar. abi Lan ya. ne saçma bir şey bu ya. Tom Cruise bunu çok yapar. Ha bir frene Ya bassam haydut gitti olsam yani. yapacağım son şeydir ya. Evet. Yani o- geçen o programlardan işte. birinde anlattım yani bir işte meşhur bir simalarımızdan biri ortağına üzerine scooter sürüyor. O üzerine scooter sürdüğü adam şöyle kenara çekip bir tekme patlatıyor geçerken. 2.80 yerde bu scooter süren vatandaş. Ya. Ve bu scootercu yani öyle böyle iyi motosiklet süren bir adam değil. Yani ondan daha iyi motosiklet süremezsiniz arkadaşlar. Kolay değil. Öyle o kadar anlatayım. Abi yani dediğim gibi ben haydut olsam bana araba ver ben öyle kovalayayım dedim. Abi yani. bence bütün bu sürüş okullarının ya bütün ehliyet kurslarında falan ilk şu söylenmeli. Arkadaşım 150 kilo ağırlığında metal bir parçayı Evet. benzin motoru suretiyle 60 kilometreye 70 kilometreye çıkarıyorsun. Sen bunu bir önce bir ne yaptığını bir anla. Benzin de sıcak motoru tam üzerinde yalnız. O da değişik Bacakların yani. arasında. Gene geçtiğimiz programlardan birinde söylemiştim. Arkadaşlar işi hafife almayın. Tabii canım. Almayın. Almayın Ama abi, şakası büyük yok bunun. değil. Ha, o da Bunun başka. olmazsa Evet. olmazları Doğru, var. doğru, Ama doğru. bir sürü böyle yaşlı abilerin, eğitmenlerin dediği işte öyle olur böyle olur. Hayır. Yani bizler onlar yapıyorsa siz haydi haydi yaparsınız. O kadar da büyütülecek zor bir şey biliyorum sana değil. Zordur demedim. Biliyorum sana söylemiyorum zaten de yanlış şey oluyor. Yani yeri geldi diye Evet söylüyorum. anlıyorum. Esasında çok zevkli, harika da bir şey. Kesinlikle yapılamayacak bir şey değil. Evet ya. Gayet yani gerekli mesai sarf edilirse yapılabilen bir şey. Ama gerekli mesai sarf edilmeden bir takım yani cin olmadan adam çarpmaya kalktığınız anda Evet. sonuçlar bayağı korkunç. Bir de full konsantrasyon istiyor. Güzelliği de Evet, istiyor. aslında o. Evet. Çok görüyorum. Cep telefonuyla konuşuyoruz motor kullanırken yani. Tabii. Tabii, Şöyle kulağım- kaskın arasına sıkıştırıyor. Efendim Ya tamam nereye bir geliyorum? kısmı iş güç diyeceğim ama Ama olmaz yani. ama işte orada da artık küçük görmeye başlıyorsun yaptığın Abi işi. evet. İşte onu yapma. Tek elle nasıl tutarsın onu ya? İşte yapma. Yani beyin bir anda zaten bir tane işlemi zor yapabilirken yani bir de şöyle bir şey yok arkadaşlar. Multitasking. Yok öyle bir dünya. Motosiklet için hiç tavsiye etmiyorum. One tasking var yani. Yani tek bir göreve odaklanabiliyorsun. Çünkü başkalarının da hatalarını öngörmen Bir lazım. diğer Tabii. amaca odaklanmak esas görevinden fedakarlık etmeni gerektiriyor. İşte yapmayın. Benim bir arkadaşım vardı mesela motora çok heves etti. Ben ilk Vespa'yı ondan almıştım. 3 ay kullandı, bir kere düştü. Dedi abi bu bana göre değil. Yani Canım, İlginç. konsantre olamıyorum dedi. Alışmış, hayallerde geziyor. Yani bunu da görmek lazım. Doğru. Herkes yapamaz bunu aslında. Değil mi? Onu tabii. onu hiç Ya konuşmuyoruz. ben büyük bir tabii. hevesle aldım ilk skuterimi arkadaşımdan. Zır cahilim. İşte kask almayı akıl ettim. Ve o gün yapıştım yere. Ha. Tabii o gün yapıştım yere. Zır cahilim çünkü. Bir sene elimi sürmedim korkudan. Sonra Ama ondan bahsetmiyorum. Sen yine belli ki yapabiliyor musun? Bazı insanlar bunu yapamaz bence. olabilir. Yapamadığını da görmüş. Evet. O da iyi bir şey. Evet olabilir abi. Ya ölecek herif. Tabii. Evet ısrar etmemek lazım. Yani şimdi herkes her şeye uygun olacak diye de bir şey yok yani hayatta. Benim bir arkadaşım vardı. O da çok heves etti. BMW'nin bir eski James Bond filminde de kullanılan bir Cruiser modeli vardı. İşte ondan almış harika. Nişantaşı'nda oturuyor. Nişantaşı'ndaki bir bara gidip geliyor onunla pıt 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 çok hoş kafelere gidiyor falan filan. Ya dedi ben
bir uzun yol yapmak istiyorum falan. "Aa, nereye gideceksin şudur budur?" İşte şey dedi. Kemerburgaz'a gideyim dedi. Kemerburgaz'da işte bir arkadaşına gidecekmiş. Peki dedim git, hani ben daha uzun bir şey bekliyordum. Nasıl kullandığını bilmiyorum. Meğerse o da belli bir hızın üstüne çıkamıyormuş. Çıktı mı kilitleniyormuş. Birkaç kere denenmiş, olmuyor. Çocuk mu kitleniyor? Çocuk evet korkuyor. İşte şoförü varmış bunun. Demiş ki şoföre, sen arabayla arkamdan gel, trafiği durdur, yavaşlat. Evet. Nişantaşı'ndan çıkmış. Ondan sonra beni aradı. Abi Zincirlikuyu'ya kadar gelebildim. Daha fazla yapamıyorum. Şoför de çok zorlanıyor. Geri döndük biz dedi. O da sadece Nişantaşı'nda kullandı birkaç yıl. Başka hiçbir yere gitmedi. Peki sen ilk bindiğinde korktun mu? Ben mi? Korkar mıyım ya ben falan? Yok şöyle. Ben inanılmaz korktum çünkü de onun için. İlk bindiğinde korktum ama bir yandan da böyle ilk doğru düzgün motora arkadaşımın arkasında bindim tabii ki. Hem korktum ama hem de aklım başından aldı yani. Ne yazık ki. Ay binsem mi? Bir yandan da ölürsünüz bilmeyin falan filan dedi, geziniyorum ortalıkta. Ha, senin klasik şeyindir öyle. Tabii. Tabii, havaya uçarsınız. Tabii standart. Yapma deyip yapmak. Tabii. Zaten geçen programlardan birinin altına da bir izleyicimiz yazmış. Binmeyin bu, özenmeyin bu merete falan diye. Sağ olsun pek çok izleyicimiz, ama ne güzel anlatıyorsunuz, Evet. ediyorsunuz diye sağ olsunlar bize sevgilerini iletmişler. Onların altında da bir izleyici yazmış. Özenmeyin buna ya demiş. Böyle yani herkes ölüyor bundan falan. Yani yazacaktım altına, yani ben de öyle diyordum. Dikkatli olun yalnız, kendinize dikkat edin diye. Buradan söyleyeyim o zaman. Şöyle korkacaksın. Kim diyorsa ki ben motosiklete biniyorum, korkmuyorum, yalan söylüyordur ya da ciddi bir arızası vardır. Çünkü ben acayip miyim diye düşünüyordum. Ben ilk 6 ay falan eve gelince şey oluyordum, böyle yorulmuş ve oh Allah'ım. Çok gerilmiş olduğundan dolayıdır. Anladığım kadarıyla senin elinden de tutan doğru düzgün bir... Tamamen kendi kendime. iyi idare etmişsin. Ben de işte dediğim Hiç gibi. düşmedim. Bu da iyi bir şey değil, söyleyeyim. Yok o zaman. O gerilmişlikten yola çıkarsak ki ikinci bir maddeye geçebiliriz. Kolun kasılması. Tabii Değil ki. mi? Tabii ki. Şu. Yani şimdi hep derler ördek ya, duruşu. Şöyle. hep derler ya efendim bakış çok önemlidir. Evet, bakış çok önemli. Hiçbir itirazım yok. Bakış derken? Yani Motorla giderken Nereye ne zaman baktın? nereye baktın? Ha, şu uzakta bir noktaya bak. şöyle bir efsane de vardır. Motor baktığın yere gider. Motosikletin kendisinin bizimle bir ilişkisi yok. Motosiklet bakıp da telepat da değil. Ha bu hıyar buraya bakıyor, ben de buraya gideyim demiyor motosiklet. Öyle bir durum yok. Çünkü öyleymiş gibi yani, öyle bir cümle öyle bir kuruluyor ki. Evet ya, ben de hep onu Ben de merak her duydum, Allah Allah motosiklet nasıl benim baktığım yere gidiyor? Ne bu, canlı mı ki yani? Lan at mı bu yani? Hani at bile anlamadı. Bana ne lan, buraya bakıyorsa bakıyor. Bu at ediyorum. Kendini şartlandır demek istiyor. Beynimiz, o programın başında bahsettiğim o kocaman görme merkezi ve vesaireyle pek çok şeyi kumanda ediyor oradaki olan şeyler. Beyin diyor ki tamam bu salak diyor, buraya baktığına göre diyor, buraya gitmek istiyor herhalde diyor. Vücudu senin istemlerinin dışında, bilincinin dışında başlıyor yönlendirmeye. O yüzden bakış önemli. Ama Sinan'ın dediği şeye geri geleceğim. Yani benim motosikletçilik hayatımda karşılaştığım en büyük teknik hata kasılmak abi. Bunu bildiğim ve defalarca söylediğim halde ben kendi adıma Ne konuşuyorum. oluyor? Kaza anında mı? Kasılıyorsun Hayır, abi. Kazaya giderken. giderken. Kasılıyorsun. Kollar kasıldığı an, yani bu kollar kasılıyorsa bilin ki o motosikleti doğru düzgün yönlendiremeyeceksiniz abiciğim. İdeali Geçmiş olsun bütün yani. vücudun, yani hiçbir yerinizin kasılmaması. Yumuşak olacaksın. Yumuşak olacaksınız ama özellikle yön verdiğimiz gidonu kollarımızla yönetiyoruz. Kollarımızın gevşek olması lazım her zaman. Ama Esnek diyelim ya da. esnek olması lazım. Evet. Gidona gölge etmemek lazım. O gidon bazen milimetrik oynar. Yani onu sıkı tutmamak lazım. Ben şu örneği veriyorum. Bunu ben kendim uydurdum. Gidon işte alüminyumdan bir boru ya. İşte herhalde alüminyumdur o. Bayağı hani sağlam bir şey. Çay bardaklarının camından yapılı olduğunu düşünün. O zaman deli gibi sıkıp frende böyle abanıp gaza basınca asılabilir misiniz? Çıt diye kırılmasından korkarsınız. Abartıyorum tabii ama öyle yaklaşmak, öyle tutmak lazım her zaman. Durup dururken oy kasıntı geldi, öyle bir şey olmuyor. Tabii ki. Bana mesela işte bir şekilde ya o gün iyi değilim ya bazı yanlış şeyler yapıyorum. Yolun tutuşundan emin değilim. Ama mesela grupça bana o an hızlı gelen bir süratle gidiyoruz. İşte bakıyorum ki kasılmışım. Kasılınca yani sen rahat dans etmek istiyorsun ama böyle görülmemiş birisi sana sarılmış, kolunu bacağını tutuyor.
Ve bu motoru da etkiliyor. Evet. Motorun önden mesela hafif süspansiyonlar kapanır. Bir şeyin üstünden geçersin. Sen kazık gibiysen o direkt vücuduna, seleye falan Rezonansa sokuyorsun. ekstra motoru yani. etkileri olur. Halbuki rahat olsan motor onu emer, sen de vücudunla emebilirsin. Ata binmek gibi aslında. Aynen ata binmek gibi. Mesela hep sorular geliyor. İşte vücut pozisyonu ile ilgili. Biz arkadaşlarımızda da görüyoruz. Kendimizde de işte vücut pozisyonumuz nasıl olmalı? İşte yolda, trafik, geniş virajda vücudumuzu işte içeri almalı mıyız? Aşağı sarkmalı mıyız gibi. Bunlara böyle ezber, evet şu kadar hızda sarkın, bunu yapın demek bence yanlış. Çünkü vücut pozisyonunu güya iyi bilenleri taklit eder gibi yapmak, işte yarışçılar böyle yapıyor ben de yapayım demek genelde yarardan çok zarar getiriyor. Evet. Çünkü bunun bir mantığı var. Ağırlık merkezini içeri aşağı taşımak ve dönüş esnasında motoru daha dik tutmak. Ama bunu yaparken daha önemli bir şey, motorun stabilitesini bozacak gibi gidona asılıyorsak, ayağımızla, bacağımızla yanlış yerlere tutmuyorsak bunun daha büyük zararı var. Evet. Şöyle ki gidonda kasma kolları şu açıdan çok çok önemli. Özetle söylemek gerekirse motoru ters yönlendirme olarak açıklayabileceğimiz kontra yöntemiyle döndürüyoruz. Her zaman mı? Allah en sevdiğim yere geldik. Ters Genel yöne, olarak ters konuşuyor. yöne iterek yani. Genel olarak öyle. Bunu yönlendiriyoruz. okuyunca dehşete düşüyor insan. Yo, çünkü. yo. Evet, neyse onun ayrıntılarına girmeyelim. Önemli değil. Öyle yönlendirilmediği durumlar da var. Ama her halükarda bir motosikletin gidonu yönlendirme ve düz gidiş esnasında kendi yolunu bulan bir mekanizma. Evet. Sen onu böyle deli gibi tutmaya başladığın anda adamın kendi yolunu, izini bulmasına engel olmaya başlıyorsun. Motorla dövüşmeye başlıyorsun. Farkında değilsin. Evet. Ve sen ona dövüşmeye başladıkça o motorun geri bildirimleri senin içgüdüsel beynini iyice alarma geçiyor. Daha da çok kısıyorsun. Kısır bir döngü Neyi yanlış yaptığını anlamayarak Evet. o katlanarak artıyor. artıyor. Son 737 Max'lerde adam bilgisayarla boğuşup duruyor. Ne zaman kafayı indirse adam kaldırmak istiyor. Ne zaman kafayı indirse uçak otomatik olarak Evet. yazılımda. Tabii ki yazılıma karşı gelemediği için uçaklar Düşüyor. düşüyor. Motorda da ne kadar sıkı tutarsanız o kadar Motorun şey yapmak yapacağı Bizdeki işi hatalı engelliyorsun. yazılım motorda değil, sürücüde. Evet. Aynen öyle. Ama ne mutlu ki değişebilir. Evet. Yani kolları esnek, gevşek tutmaya özen gösterelim. Ha şu olmayacak. Ya illaki çeşitli sebeplerden ötürü işte tehlike, şu bu, kafa dağınıklığı kasılır o kollar. Oturuş biçimi bile bazı motorlarda. Tabii. Ya spor makinede nereye mi gevşetiyorsun kollarını? Şehir içinde Yani- meylerken, Hangi- baş aşağı. Kolların ne durumda olduğunu mutlaka ara sıra kontrol edelim. Yani atıyorum 5 dakikada bir, 10 dakikada bir ne kadar sıklıkla yaparsak o kadar iyi. Çünkü bu aynı zamanda biliyorsunuz kolların gerili olması neyin göstergesi? Yukarıda bir ciddi problem var demek. Sizin Yani- kasılmanızı sağlayan ve büyük bir ihtimalle anki- motosiklet kullanmanızla ilgili önemli bir yanlış yapıyorsunuz ki Doğru. beyin alarma geçip baba ölüyoruz galiba ya deyip Doğru. iyice kastırıyor. Evet. O da yani şu. Değil mi? Evet standart. Ya da şöyle gidiş. Şöyle. Ama yani burada gevşeklik önemli. Tabii. Neyin ne olduğu değil. Yani şöyle durup da böyle de kasıyor olabilir. Tabii. Ben bak hiç kasmıyorum kolları aşağıda. Evet. Ama öyle değil yani. Evet. Rahat olmak lazım. Sıkıyorken yakalamayacaksınız kendinizi. Bu kaslarınız, kollarınız, omuzlarınız Evet. ağrıyor veya iş yapmış Dişlerinizi gibi sıkıyorsunuz olmayacak. falan. O Evet. tabii hiç olmayacak. Bir arkadaşım söylüyordu. Eve vardığım zaman dişlerim acıyor diyor. Motorun de- üzerinde geriliyorsanız bilin ki motorla ilgili önemli bir yanlış yapıyorsunuz. İlk motora bindiğimde kendi kullandığım motora bindiğimde havada gidiyorsun 60 kilometreyle gidiyorsun. Bu garip bir his. Ona da bir ara alışacaksın. ama. Evet ama hani en başta gerilmen normal onu diyorum. Çok dar virajlar. Bunlar düz olabilir, yukarıya doğru olabilir, aşağı doğru olabilir değil mi? Evet, şikanlar. Evet. Mesela burada sen kontra yapıyor musun? Yani ne kadar yapıyorsun? Hepsinde yapıyor musun? Bunun bilincinde misiniz? Ben yaptığımı düşünüyorum. Düşünüyorsun. Bazı firketelerde bir sert yapıp herifi bir devirip sonra serbest bırakmaya ve kendimi işte firketenin Anladım. sertliğine göre dışa ya da içe almaya çalışıyorum. Ben kontra yapmazsam daha iyi dönüyorum. Bu yavaş hızda dönülen Ama kaç Şey- kilometre hızdan bahsediyoruz? Aslında mekanik olarak orada bayağı böyle dönüyorsunuz. Yani evet. O daha basit olur. Yani işte ne bileyim sana mesela bizim yıkılan gözlemecinin virajı. Yani uçtaki Evet, viraj evet, meşhur. evet. O bayağı böyle şeydir. O Evet. mesela. Çünkü o yavaş hızlarda
Yani nispeten yavaş hızlarda kontra vermek, hızlı giderken bile kontra verdiğimizde belli bir güç uyguluyoruz ama neredeyse milimetrik falan oynuyor esasında. Tabii gidon. Tabii. Böyle zınk diye yatıyor motor. Evet. Merkezcil yine geldik. Efendim dikkat edelim buna. Evet, kuvvetler, Evet. tekerlekler daha yavaş döndüğü için bu yavaş hızda söz konusu değil o kadar. Dolayısıyla bir Çok baştan etkili olmuyor yani. kontrayı çok iyi dozajlamak lazım. Yani fazla mı, az mı, şu mu? Bunu yaparken insan biraz kasıyor olabiliyor. Olabilir. 2, onu yaptın. Kontra vermek ne demek? Sadece basmak değil. Tabii. Daha sonra da bırakmak ki Evet. dediğin gibi Gidon lastik yolunu bulabilsin. dönsün Evet. viraja doğru. Evet. Evet, yatırdık ama o da dönecek. O geçiş, o yavaşlıkta akıcı bir sürüşten bahsediyor. Yani o virajın hakikaten limitlerine yaklaşmaya çalışan bir dönüşten bahsediyorum. Kendi tecrübem şu, ben vücutla bir şekilde dönüşü başlatmaya çalışırsam ve burada çok işte gidonu çok hafif tutmak çok önemli. Her şey otomatik oluyor. Yani gölge etmezsem ve vücutla onu biraz ayarlarsam çok daha akıcı, çok daha drama olmadan dönebiliyorum. Ama çok önemli burada Evet, tabii, gevşek durmak. Evet. 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 Gevşek durmanın bir yardımcı yöntemi de başlangıcında savaştan sakatlanan askerleri hayata döndürmek için yatakta yapılan jimnastik hareketleri olarak hayata geçmiş, başlamış bir jimnastik yönteminin Pilates. ana hedef bölgesi kor, çekirdek bölgesi dedikleri şu göbeğimizin içindeki işte o kasların, masların olduğu, normalde orayı da çok kolay çalıştıramazsınız zaten. Oradan hareket ederek, bak oradan sağlam durarak kolları daha rahat gevşetmek mümkün. Aynı şekilde bel, sırt kaslarını da Evet. kullanarak. Evet. Kendimizi kollarımızı sıkarken bulduğumuzda değil mi? Niye böyle bu durumdayız? Hızı düşürmek önemli. Evet. Evet. Bakışımızı yükseltmek. Evet. Yani biliyorsak tabii nereye bakılacağını, o bildiklerimizi uygulamak önemli. Bu arada hani eğitim aldık. Tamam, artık hiçbir hata yapmıyoruz diye bir şey yok. Kendi adıma bakışım da düşüyor. Bazen vücut pozisyonumu sandığım gibi olmadığı oluyor. İşte gidonu sıkarken buluyorum kendimi. Eğitimsiz bir insana göre farkım, bunları anlar anlamaz düzeltmeyi becerebiliyorum. Sonra gene yanlışlar tabii yapıyorumdur ama yani neleri nasıl düzelteceğimi bilmek benim için önemli. Şöyle geri dönebileceğin araçların Evet, var, var. arka Evet, planda. Evet. Ama geri döneceğiniz arkadaşlar, başka araçlar Evet. yoksa arka planda işte o zaman Evet. daha ciddi Yani sorunlar eğitim olmaya bunları başlıyor. veriyor. Yoksa Evet. sıfır hata gitmek diye bir Evet. şey yok. Eğitim ve öğrenilen şeylere kaliteli, kalıcı olması için kalıcı mesai sarf etmek. Doğru. Eğitim tek başına yetmiyor. Doğru. Yani bize söylenen bir şeyi anlamış olmamız o şeyi uygulayabilir hale geldiğimizin garantisi değil. Sadece başlangıcı. Doğru. Bunları pekiştirmek lazım. Eğitimi aldık. Bizden çok daha yine güvenlik içinde çok daha hızlı giden bir grupla gidiyoruz. Gene o eğitimde aldığımız birçok şeyi o anda kullanamayabiliriz. Kendi ritmimizde onları çalışmamız, oturtmamız Aynen. şart. Aynen. Programın başında ne demiştik? Ses demiştik abi programın başında. Şimdi kendini geliştirmek yerine motora gereksiz masraf etmek. Geçen hafta Atina'daydım. Yunanistan ekonomik kriz içinde olduğunu biliyoruz. Fakat Evet. şu anda bir stabilizasyona Evet. gelmişler. Yani Doğru. daha stabil gidiyorlar. Giden arkadaşlar varsa görmüşlerdir muhakkak. Hep eski araçlar kullanıyorlar. Pırıl pırıl eski motorlar. Pırıl pırıl motorlar, arabalar biraz dökülmeye başlamış son dönemlerde. Bu çoğu Avrupa ülkesinde de böyle. Öyle eski tabii. eski motorlar var bir Tabii. sürü. Orada şunu anladım ki biz bayağı lüks yaşıyoruz. Çok. Tamam, Türkiye zengin, 16. 17. büyük ekonomi, her şey çok yolunda, güzel falan ama çok daha güçlü ekonomiler var ki onlar bayağı çöpe atmıyorlar mallarını yani. Tabii. Bence yapılan hatalardan bir tanesi de motoru içselleştirmeyip işte üzerine AliExpress dahil bir sürü yerden bir şeyler takıp 3-4 ay sonra bütün yapılan eklentileri alt alta matematiksel olarak toplayıp yani bunu bir yatırım amacı olarak Tabii. görüp O bir yatırım değil. satmaya çalışmak da Doğru. yani Aksesuar tamam, bir bu yatırım aracı değildir arkadaşlar. Hemen bunun yapılabilir altını ama çizelim. çok şey değil bence. Çok önemli bir şey parmak bastınız. AliExpress. Ali Baba. Evet. Ya bu Ali Baba'dan piyasadaki fiyatların 1/4'ine, 5'te 1'ine hatta daha da azına. Evet. Ne kadar azalırsa o kadar endişelenmeye başlayın bu arada orada bulduğunuz fiyatlar. Parça alırken çok dikkatli olalım arkadaşlar. Özellikle bir dikkatimi çeken manet. O kadar çok rast geldim ki Evet. düşük bütçeli motosikletçiden bayağı yüksek bütçeli motosikletçiye kadar AliExpress'ten alınan manetler ucuzladıkça daha ölümcül ve tehlikeli olmaya başlıyorlar. Bu yüzden kolunu kıran arkadaşım var.
Bu yüzden oldukça pahalı motosikletinin, oldukça yeni pahalı olan debriyajını yakan arkadaşımız Şimdi var. AliExpress'e %100 katılıyorum. Hı. Bu özel, çok bahsetmedik, üstü kapalı geçtiğimiz örnekte manetten ziyade arkadaşın işçilikten de mi tasarruf edeyim bilmiyorum deyip kendi takması. Gerekli boşluğu bırakmadığı O için tüy debriyaj dikmiş. yapmış. Yani Yani yoksa o tüy- AliExpress değil. Belki de şöyle, bilmem nereden de gelse o öyle olacak. olabilir ama eğer ki bir ustaya gitmiş olsaydı işi bilen, Aa, en azından usta diyecekti ki abi bunu takmayalım oraya. ya da doğru takalım. Orada fren veya Bu debriyaj söz kolları konusu debriyaj kolları. orijinaller bütün sıkma payı boyunca doğru çalışırken diğerlerinin böyle enteresan, güzel, kıvrık şekilleri sebebiyle gelip bir yerde dayanmaları Öyle şeyler Ya doğru. şöyle- Doğru. asıl işi yapamamaları. Yani o çalışma aralığını Bak ben bunu düşünmemiştim. şey yapamamaları. Abi aslında. şöyle, manet dediğimiz şey aynen senin dediğin gibi sonuçta çok hassas bir iş yapıyor. Evet. Özellikle frende. Evet. Yani orada bir tane böyle ucu şöyle çıkık bir şey var. Bir başka ucu çıkık bilmem ne. Böyle onu doğru oranda, doğru şekilde basması lazım. Yoksa mesela benim kolunu kıran arkadaşımdaki manet vakası şöyleydi. Kolunu kırdı zaten. Dedi, şu benim manete değil baksana ben dedi. Sonra işte zaman geçti aradan. Bir baktım manet zaten kendi imkanlarıyla sıkıyor freni. Neredeyse yani. Yani sen frene dokunduğun anda zaten freni Kilitleniyor. kilitliyorsun. Yapışıyorsun yere. Bu arkadaşımızda da böyle oldu. Üstüne baskı kuruyormuş yani. Evet, debriyaj desen o da aynı şekilde o da hassas çalışmak durumunda olan bir parça. Evet. Yani öyle Ali Baba'dan, Ali amcadan alınan ucuz manetlerle o iş olmaz. Aynı senin dediğin gibi bir de ben şey bile gördüm ya. Ya bir de bunlar Bayağı bildiğiniz bıçak şeklinde yapılmış hani yani bu tam bu el basma yeri bıçak gibi değil ama şeyi bu tarafı yani bize bakan tarafı bayağı bıçakımsı. Yani muşlu gibi olanlar vardı. Ha, muşlu. Harley'lerde Evet, falan. evet. Tabii. yani bu hatayı yapmayın arkadaşlar yani. Bir de Güzel en duruyor iyi olabilir marka ama- da alsanız Evet. bu basit gibi gözüken parçaları takmanın birçok püf noktası var. Yani ona cesaret edip hemen girmeyin. Çok Aynen. ciddi sonuçları olabiliyor. Aynen. Motorları insanlar severse ya da araçlarını görünen o ki yakın bir gelecekte de hepimiz biraz daha uzun süre bunları ya almayacağız ya alamayacağız ya da Evet, ya da evet. daha uzun süre kullanacağız. Yani güzel günler maalesef geride kaldı. Aldım 3 gün sonra daha fazlaya sattım. Oh ne güzel falan Tabii canım. durumu pek oluşamayacak. Yok. Getirmeyecekler yani. Evet. Zaten Olacak öyle. Bu sene o başladı o satılamıyor. iş yani. Çünkü satılamıyor. Evet. Ya da Yamaha'da bile istek üzerine getirelim bari Ya deme durumları oluşacak. Evet. Yamaha'da bileden kastım Yamaha nispeten diğer markalara göre daha ulaşılabilir fiyatlara sahip. yüksek miktarda ithalat yapabilen büyük firmalardan Büyük biri. firmalardan bir tanesi. Dolayısıyla motorları sevmek, iyi bakmak lazım. Yani şu hemen yandaki Yunanistan bile ki ekonomik krizde olmalarına rağmen refah seviyesi bizim kat kat üstümüzde. Aynı motor orada kaç Şöyle, euro daha refah değil daha doğrusu şöyle diyelim. Yaşam bilinci diyelim. Hayat Evet bilinci doğru. diyelim. Çok yüksek. Çok yüksek Bize göre. olmasına rağmen eski pırıl pırıl motorlarını kullanmaya Tabii. devam. Evet. İnsan çok özeniyor çünkü Evet. sesleri, görünüşleri Her mükemmel. Bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Maalesef ülkemizde özellikle şehir şartlarında çok yıpratıcı var. Bu şartlar Çok. farkında olmadan bizi de yıpratıyor. Hani Tabii. bu çok yatırım yaptığımız inşaat var ya, Ya sürekli Tozu. kazdığımız tozlar var ya, o insan sağlığını çok yıprattığı gibi araçların da kullandığımız her şeyin de bozuyor sağlığını. Evet. Dolayısıyla yani Yunanistan niye daha sağlıklı? Çünkü bir şehirde 20 milyon kişi yaşamıyor. Abi ülkenin Çünkü- nüfusu Taksim kadar Tamam, zaten 20 ya. milyon. Nüfustan Falan. bahsetmiyorum. Sonuçta Atina'da 4-5 milyonluk şehir kocaman. Yani çok işte o kadar. çok yıpratıcı O ama kadar. mesafeler kısa. İstanbul gibi bir ucundan çıktım. 100 kilometre öteye işe gittim. 100 kilometrede Yok, öyle akşam şey var mı? döndüm. Ya da İstanbul bir ülke. 5 saatte gittim geldim, günde 5 saat harcadım. Bütün bunlar çok yıpratıcı. Motosiklet ya da araba kadar bizi de yıpratıyor. Bu farkında Hem de olmuyoruz. nasıl? Dolayısıyla kendimizi çok yıpratmamaya ve araçlarımızdan da maksimum fayda elde etmeye çalışmamız lazım. Pek Biraz mesele. daha İlker Bey düşüp bayılacak. Zaten o şu anda galiba şey oynuyor. Ya oyun oynuyor ya Haklıdır, ne yapsın? Hayır, Şimdi hayal Flu TV'de kanalı yönetiyor. darbe planları yapıyor şu anda. ESG'nin kuyusunu Abi, şu ormanın kenarına Kanalı kazıyor. her an korumam lazım abi. Her an ele Şu geçirilebilir. görmüş olduğunuz ikinci seloteyp. Bu daha ucuz. Size daha ucuza veririz. Şu biraz daha pahalı değil mi?
Artık satışa başlayalım bence Fuat abi. Tabii. Niye satmıyoruz? Evet ya bir Evet. size bir gelir kapısı Yani yaratalım. Hayır çok Flu rica TV ediyorum. Yani şu kaskı şuradan alın, bu kaskı buradan uğraşamayacağım ya. Yo, biz uğraşırız söyleriz ya. Evet yani siz uğraşmayın abi biz Bu uğraşalım. arada şey Sinancığım bunun çalışmadığını en iyi Şey- sen biliyorsun ya. Aklınızda başka bir şey var mı? Tabii yanlış gruplarla dolaşmak olabilir ya da motora suç bulup motorun osunu busunu değiştirmek yok. O süspansiyonu taktım, bunu bilmem ne yaptım. Abi benim gitmiyordu. Ha veya klasik lastik. Bu lastikler tutmuyor. Yani koskoca bilmem ne şirketi yapmış, tutmuyor. Yani Tutmayabilir. Onu da hani ama yani 5 motor var. 4'ünü 6 tutuyor, yıllık seninki tutmuyor. 6 yıllık lastiği takıyorsak o Pirelli de yapsa tutmaz Haklısın. yani. Lastiğin Bunu sağlam varsayıyorum. olduğunu, Tabii. havasının, şusunun, busunun Yani onu yerinde unutmasınlar olduğunu. demek istiyorum. Tabii ki öyle. O da hatalardan biri. Olmaz olur mu? Yani lastik- ömrü olan, yani vasıfları düzgün olan bir lastikten bahsediyorum. Lastik ama hani aramızda da konuşmuştuk. Bu arada Hatta mesela ilk lastikten şikayet ederler. Ne hava var bunda dersin bilmezler. Yani. Tabii. Çok sekiyor bu falan. Evet. Bir bakarsınız 30 olması gerekirken 50 hava var. Tabii çok büyük bir ithalatçı, çok kaliteli motorların bir abimiz oradan alırdı. Böyle 50 havayla 40 hava ne 50 küsur havayla teslim Nakliye edildi. havaları. Öyle bir şey var mı nakliye havası diye hep konuşuluyor. Galiba var. Öyle mi? Benim Herman'da başıma geldi. Ha o da var. Doğru orada bir şey geldi. Sıfır motor verdilerdi ya. Biz genelde Evet, bize evet. temiz sıfır Evet, motor LFR, verirler. doğru. Gidiyorum kaya gibi alet bir şey var falan. Hatta seni aramıştım. Ben lastik evet, alacağım tabii. ya yeter çünkü. Ben de yapmadım. Herman'dan aldığım için motor. Evet. Çok sevdiğimiz bir Alman motosiklet kiralama servisinden bahsediyoruz. Adam da çok düzgün bir dükkanı falan Tabii. var. Ben motosikleti ondan aldığım için hiç aklıma gelmiyor ki buna 40-50 hava basmış olabilecekleri. Fuat sen haklısın. Çünkü oradaki bizim şeyimiz hani Beklentimiz sana, o değil. Evet bütün bu seyahat boyunca kullanmaya hazır. Her şeyi bakılmış doğru şekilde teslim Abi, etmeyi. her şey insanlar için. Orada da unutmuşlar. Evet, unutmuşlar. Böyle 40-50 kılıklı bir hava çıktıydı. Burada da başıma geldi. Gayet pahalı bir firmada. Yani kıyametleri kopararak aldık motoru. Allah'ım dedim bu nasıl bir kaya gibi bir şey aldım. Nasıl olur Allah kahretsin falan. Bir daha binmeden motor almayacağım falan. Allah'tan gene onda da 50 hava çıktı. Yani bazen görüyorum mesela işte beraber kullandığımız yerlerde giderken hem de yıllardır kullanan insanlar gayet fitler, kontrollü, hızlı gidiyorlar. Bakışı şusu busu şey ama mesela orada belki hafif bir vücut pozisyonunu kullanmaları lazım. Onu yapmıyorlar. Direkt motoru fazla yatırıyorlar. Evet. Ve o lastik herhalde hafif yani çünkü çok gereksiz fazla yatıyorlar. Herhalde hafif kayma hissi oluyor. Pıt pıt kayıyor. Onları hissediyorlar ve bu lastik kayıyor. Ya aynı lastik. Evet. Yani sen ne lastiği takarsan tak Gene öyle kayacak, merak kullanırsan etme. Evet. kayacak. Hocam ileri hatalar akademisindeyiz ama hatasız motosikletçi olur mu? Vallahi hatasız kul olmuyor. Olmaz. Hatasız Yani Olmaz. kul olmaz. aslında şöyle hatasız kul olmaz. Yani hatasız kul demeyelim ona da insan olmaz diyor. Göründüğünden daha derin bir önerme aslında. Hani herkes hata yapar. Ama abi Aynı hataları devamlı yapmamak önemli. oraya geleceğim. Hatasız insan olmaz. Aslında şu demek. Kusura bakmayın gene önce dinozorlar var diye gidiyorum. Özür dilerim. Tabii önce bir dünyadan girelim hocam. Peki. Toz ve gaz bulutu olarak. Önce her şey toz ve gaz bulutuydu. Bu soğuyor Eyvah, sonra. Şöyle. Bak oraya geleceğim dedim. Ben geldim söyledim zaten. Kapatsak Şey olmuyor. Inception'ı görmedin sen. Oraya geleceğim dedi. Sonra bir level daha dibe gitti ve Doğru. orada bitti Evet. zaten. Orada bittik. Orada Ben geri, herkes geri kapattı. geliyorum. Kapat, Yapmayın ya. Abi sen geri geliyorsun da seyredenler geri gelmiyor. Gelir, Problem gelir. orada. Kaçtı yine. Sıkıntı Seyirci orada. kaçtı abi. Getiririm ben. Sıkıntı yok. Şöyle hatasız insan olmaz dedik ya. Tabii ki insan hata yapacak ama hata yapmadan da insan olur mu ya? Doğru söylüyorsun. Öyle bir durum var. Hata dediğimiz şey aslında Mesela motosiklet programı yapmaya başlıyor kanal. evet mesela hata. Bu bir hata. Bu hatadan dönemiyor. Evet. Ama belki iyi olacak. Bilemiyoruz. Nereye geleceksin evet. Şuraya geleceğim abi. Şuraya geleceğim. Hata dediğimiz şey yanında esasında demeyeceksin. bariz hatalardan bahsetmiyorum. Senin Mesela- yapacağın bildiğin sobaya elini sokma. Yanarsın. Mesela offroad lastikle piste çıkma. Var mı bir diyeceğiniz? Evet, Fuat'a vurma günleri başlamıştır. Yok. Şöyle yok. Devam. İlim irfan uğruna yaptım. Rica ederim. Ha, tamam. Hata dediğimiz şey bir yandan da sonsuz değişime karşı sonsuz deneme. Hayatın oluşturduğu bir mekanizma bu. En özet haliyle.
Dolayısıyla hata yapacağız arkadaşlar. Ben hiç hata yapmayacağım dersen zaten yaşamıyorsun demektir. Ona genelde ölüm diyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bir Bir hata şey yapmıyorsun. yapmayınca hata da olmuyor. Bir şey olmuyor. O anlamda da kasmamak lazım. Burada senin programın başında bahsettiğin işte kont abiler, amcalar. Ben şimdi hani bu yaşa geldim. Yani kendimi madara da etmesem olmaz mı? Ya da benim bir ismim var şimdi bunlarla Ha, böyle benim de bir çıkacağız, kariyerim var yapacağız yani. hani. Benim bir ağırlığım var. Ağırlığım var evet. Şimdi arkadaşlar o anlamda hata yapmaktan korkmayalım. Çünkü hata yapmak dediğim gibi bir yandan da sonsuz deneme yapma erki ve zorunluluğu. Evet. Tabii öğrenci- öyle böyle öğrenmenin başka bir yolu yok. Tabii mesela Başka bir 10 yolu bölüm yok. yaptın tutmadı ama devam et. Belki Tutar. belki beni 1000. bölümde tutar. Tuttu mu tutmadı mı? Kardeşim biz bunun bir şeyin altyapısı diye yapıyoruz. Dur. Daha Evet, işte çekimler onu ya diyorum gelecek. hocam. işler Yani gelecek. sen bir Oradan gel kapatır 580. bölüme falan. Değil mi? Dur bakalım neler olacak. Şimdi programın size Fuat'a göre programını okuyorum. Buyurun. İstiklal Marşı ile başlanır. Fuat Bey'in girizgah konuşması 25 dakika. Ses üzerine tartışmalar. Sinan Bey'in 2 dakikalık araya girmesi. Fuat Bey'in kapanış konuşması 45 dakika. Aşk olsun ya. Kardeşim kapa- yalnız bırakmayın Ya beni. kapatacağım dedin 20 dakika. Hadi kapa ya. Hadi artık. Tamam yani şu Dur kapatma bir şey soracağım. Sor. Bununla ilgili. Bu AI'ın kullandığı arabalar çok yaygın ama hiç AI'ın kullandığı motosiklet görmüyoruz. O zaman şimdi size sorum hocam. AI'ın Var kullandığı bir motora tane. biner misiniz? Bilmem. Ya doğru düzgün kullanıyorsa binerim. Niye binmeyeyim? Ben bilmem abi yani onu kullanmak bütün zevki. Devrim Yoksa Bey- güzel arabada otururum mis gibi giderim. Ha, şimdi ben de katılıyorum. Ya şimdi ne uğraşacağım abi? Deli gibi arabaya binerim. O beni götürsün. Ha beni trafikten daha rahat kurtaracaksa binerim. Ha, ya Aslında da Aralardan şöyle gidecek, ilginç bir durum var. gideceksin. Öldürmeden beni. hareket Herkes- ettiremiyorum, felç olmuşum. Herkes Giderim. AI'ya geçerse trafik sorunu da çözülebilir. Umarız. Evet, bana da öyle geliyor ama tam tersi bir sürü AI'lı yani herkesin AI olduğu için hani bu otoyol yaptıkça trafik çözülecek zannediyoruz ya. Ama Türkiye'de Yani- çok kaza olabilir. Çünkü aynı anda herkes geçmeyeceği için o cihazlar böyle giderken aralardan böyle Hayır, full gidenler full AI. AI. full AI. Mecburi. Herkes Arada, ama AI. arada mutlaka doblolar olacaktır. Ölüm doblosu. İleri Hatalar Akademisi veda ediyor. Dur ya hiç yere veda etmiyorum. Öyle Prodüksiyonu ben de sıçarım bana. 2 hafta rahatız sayın seyirciler. 2 hafta ara veriyoruz. Şimdi abicim son lafımız şu olsun. Dediğimiz gibi hata yapmak hayatın bir parçası, gelişimin bir parçası. Ama Allah rızası için bir bariz hatada ısrar etmeyelim. Bir de her hatayı... bir de- Tamamen katılıyorum. %100 katılıyorum. Ben de katılıyorum. Ya, hayır kesmeyeceğim. Aynen yayınlayacağım. O düşünsün bana ne? Diyeceğimi unuttum ben. Hatasız Var- da olmazı hep birlikte söyleyelim bitirelim. Dur ya dur bir dakika. Önemli bir şey söyleyeceğim. Ya evde yoksan. Söylemeden bırakmayacağım. Hiç Aklını boşuna karıştırdık hocanın. Devrim Bey, herkes hata yapar. Şöyle şunu diyecek. Yapılan her hatayı bizim de tekrar edecek zamanımız yok. Daha önce yapmış olanlardan da öğrenelim ki daha yeni, daha ilginç hatalar yapalım bari. Çok Hocam- bariz olmayan. Ben sabaha kadar seninle alay edebilirim bu konuda biliyorsun. İstediğin Evet, kadar evet. Zamanımız yok diyorsunuz ama bir takım insanların var o yüzden durduramıyoruz. Sürekli aynı hatayı yapıyorlar. Adı da İleri Hatalar Akademisi üstelik. Yani ironiye bak ya. Peki bir dakika ya. Sayın Can İlgili burada mi? gel diye konuşuyorsunuz da. Ben size şu soruyu sorabilir miyim? Bitmedi. Acımız bitmedi daha. Hitler'i Siz bu çağıracağım. olmaz böyle saçma şeye başlarken hiç bugünlere geleceğinizi düşünmüş müydünüz? Vallahi Ve düşünmüyorum. hatta Veysi'yle Nazım'ın başını etini yediğinizde galiba sizden mi duymuştum? Yok, Ya yok. olmaz böyle saçma şey yapmasak mı acaba mı diye. İlk başladığımızda ilk programı 2000 kişi izlemişti. Heh. Sevinmiştik ama biz o zaman. Heh. Sonra bir süre çok yataya girdi. Evet. Bir sürede sopa Ama hocam yemişizdir. sizinki olmayacak. Ya bizimki işte şey böyle o eski günleri unutmamalı. Çok stabil ama. Çok stabil. Hep ilk program Bir de- tadı. Ha, bizim Yani seyircilerimiz bir de hakikaten normalde şöyle. otantik yani. Bunu açıklamak lazım. Ben mesela Zamazingo'yu da bitirdik ya. Tabii abi kanalın resource'ları, kaynakları limitli. Şimdi bu Aynen. limitli kaynakları tabii ki en iyi yerlere harcamak istediğimiz için Doğal bitirdik. olarak. Yoksa tabii ki Zamazingo da devam eder. Bu da siz zamanınız ve emeğiniz olduğu sürece bu devam edecek. Var. Korkmayın yani. Feda olsun motorcu kardeşler. Ama şey Fransa'da bir laf vardır ya oyun mumu hak etmedi diye. Le jeu ne vaut pas la chandelle diye bir laf vardır. Yani attığımız taş ürküttüğümüz vakvaklara değiyorsa bu devam eder. Etmiyorsa. Şöyle standart olan ne kadar reyting alıyor?
ne yapıyor gözüyle baktığın zaman büyük ölçekte ay bu program 15.000 ortalama izlenme için yapılır mı denebilir. Naçizane gözlemim şu. O 15.000'in en az 10.000'i değerli bir izleyici kitlesi bir. Seviyoruz onları, tabii. Yani Çünkü şey diyen de var. severek, Bu kanalda bir tek bunu izliyorum diyen de var. evet severek, hiç sevmeyen de var ama bakıyorum ben yorumlara, yani bir insan sevmeyebilir bunu. Kızılay gibi 10'ar lira isteyelim. Patreon desteği isteyebiliriz ama. Direkt isteyelim. Kimin Ne olacak? nereye destek verdiğini bilemiyoruz yani orada. Size takılıyorum ya, şey yapmayın. Abi Bir istediğin de kadar ben takıl. çok komiğime gidiyor. Komiyiz de tabii, Çünkü durumumuz 3 adam vahim bir yandan. 4 adam toplanmış. Evet. Bana terapi gibi geliyor, çok iyi. Ben sırf o yüzden Bir yapıyorum. defa Ben şurada... bu programın güzel tarafı izlenme derdi yok. Yani abi, Evet. Tabii. Evet abi, bu bence çok değerli mesela bir bak, şey. bu gidonu sıkı tutmak gibi bir şeydir yani. Normalde benim gidonu Evet. sıkı Tabii, tutmam gerekiyor. tabii, doğru. Burada Evet. tutmuyorum abi. Tabii abi. Ben Evet. hatta gazete Bir okuyorum. günümü yiyorum. Bir de o var yani. Programın gelirleri 3 dolar, 5 dolar. Tamam abi, daha ne istiyorsunuz ya? Damlaya damlaya artık diye. Ya ben kendi adıma mutluyum. Çünkü sevdiğim bir işi yapıyorum. Sevdiğim bir konuda, sevdiğim insanlarla. Pardon, daha ne yapacağız abi? İşte Ya, para verin diyor. ya 7 Şimdi- dolar da kazanalım. Şimdi Ne yapalım yani? rating getirmek için bir takım fikirlerim var. Mesela, Onlara mesela itirazım yok. 3'e bölelim, tamam mı? Üçünüzü böyle çizgiler çekelim ve sürekli bağırın. O Habertürk'te var ya. Evet. Allah kahretsin seni. Sen ne biçim adamsın? Sen FETÖ'cüsün. Hayır, esas sen FETÖ'cüsün. FETÖ'nün tekerleğisin sen. Aslında ben sana bir şey diyeyim mi? Bizden olmaz, o biraz zor olur ama. Hakikaten bak, motosikletin de kavgası şahane. Ya vardır aslında, olmazdı da onu yapmıştık. Ulan Evet. çok az izleniyoruz falan. Evet John, benim hiçbir şeyim yok. Ben hayatımdan mutluyum abi yani. Az izlenme deyince ben az izlenme neydi? Kaçırdım onu. Azizlenme. İzlenme. Allah. Az izlenme bu programın mottosu. Az izlenme. Az Ama ben izlenme. onu Aziz Nesin'in Aziz'i gibi. Az izlenme. Hocam mesela az izlenmenin bir takım yararları var. Bütün izleyicilerinizi ismiyle tanıyabilirsiniz. Evet, tanıyoruz. Bayağı Tek tek interaktif. tanıyoruz hepsini. Tek tek, evet, tanıyoruz. Peki o zaman bugünlük bu kadar olsun. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Hata ettikse affola. Bir başka az izleyeceğimiz programda görüşmek üzere. Bir başka Son bir şey azizlenme. soracağım. Bu İleri Hatalar Akademisi bir yerde ismini başka bir şeye evrilecek mi? İşte o önü açık. O yüzden İleri Motosiklet Hatalar çünkü Akademisi demedim zaten. Hatalar bir yerde sona olabilir. erecektir. Olabilir. Yok, hayır. İşte Başka bir şeyin, başka bir konu üzerinde orada de 3 yapabiliriz. şeyli şeritli kavgalı programa O olabilir, dönüştürebiliriz. evet. YouTube'da Ama nasıl onu YouTube'da diyecek. nasıl daha çok izleniriz adlı programımıza hoş geldiniz. Hoş geldin. Hep söylüyorum, onlar benden çok duydular seneler boyunca. Yani ben müzisyen olduğum için çok ilginç insanlar tanıdığımı zannederdim. Haksız da sayılmam. Ta ki motosikletçi olana kadar arkadaş ya. Ben yani bu kadar süzme delinin bir arada olduğu, çeşit delinin. Yani biz burada bir şey yapmıyoruz şu anda Evet, reyting evet, adına. siz çok efendi Tutuyoruz Ya abi, kendimizi. yani hani derler işte ne derler, balıkçı Kasmayın. kayıkçı kavgası mı derler, küreklerle mi girerlermiş birbirlerine falan. Motosikletçi kavgası başka bir şey ya. Şöyle bir örnek vereyim. Motosiklet Federasyonu ilk kurulmuş. İlin adını vermeyeyim de şimdi bir de biz dayak yemeyelim o ilden. İlk defa o da yarış yapılacak olan bir ile yarış düzenlemeye gidiyorlar. İlde palalar çekiliyor. İki komşu şehir birbirine giriyor. Sebep? Ya kim bilir. Yani kontra stili yaparken yarışta bir tartışma çıkıyor, öyle değil. Bizim sekreter kızlar, işte çalışanlar falan canlarını zor kurtarıyorlar. Yetmiyor. Federasyonun e-mailini buluyorlar. Açık bir şey çünkü federasyon e-maili. Devamlı hakaret e-maili. İşte siz şusunuz, siz busunuz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ağzı alınmaz küfürler. Muhatapları da kadınlar bunların. En sonunda beni aradılar. Ya Fuat Bey, böyle ne yapacağız biz buna dediler. Dedim bütün o e-maillerin şeyini verin bana. O zamanlar bu işler daha basit seviyedeydi. Adres saklama ya da işte bir uyduruk adresten yollama yok. Kabak gibi hıyarlar kendi adresinden yolluyor. Bütün o adresleri aldım ve bu arada bu kavga konusu böyle gayet maço bir ortam. Yani kavganın konusu da maço. Biliyor musun? Böyle palalarla birbirine gelen bir takım ayı erkeklerden bahsediyoruz. Küfürlerle saydırıyorlar federasyon Hemen orada çalışanlarını. evet. Arkadaşları başka federasyonlara Palalı yönlendirdim. Dövüş Federasyonu. Şöyle federasyonlara yönlendirdim o hakaret e-mailleri yazan adresleri. İşte çeşitli cinsel yönelimler, değişik cinsel fantaziler, o palalı arkadaşların hiç haz etmeyeceği türden. Belli olmaz. Oralar ne var ne yok hepsini üye ettim. O adresleri verdim, dedim ki alın bunlar bu adrese şeydir. O zaman da bu güzel. iş daha kolaydı. Şimdi o kadar kolay değil.
O maillerin arkası kesildi arkadaşlar. Bir daha ne hakaret geldi ne bir şey geldi falan. Onlar çünkü maili kapatmak zorunda kalmışlardı. Ha, ama yemez artık onu. Şimdi artık öyle olmuyor. Mesela bu basit bir hikaye. Tarihimiz ve ailemiz öyle hikayelerle dolu ki hani bir başlasak var ya. Bu arada konu dışı ama ben sana şey diyeceğim. Biz seninle müzik programı yapalım. Niye yapmıyorsun öyle bir şey? Yapalım diye kıçımızı yapıyoruz abi. Olmaz, öyle saçma şey değil. Ya. Müzik. Yapalım. Müzik yapalım. Müzik çalabilir miyiz? Birilerini çağırsak, çalsak benim ofiste. Çalarız. Peki, görüşmek üzere. Peki. Hoşça kalın. Arkadaşlar inşallah görüşeceğiz. Sinan kavruldu bu sefer. Bir yere yetişecek galiba. Yok iyi tamam ben. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Alemde meşhur son sözler. Eğitime inanmam. Güvenli Sürüş Akademisi'nde altın madalya.